Max Payne dediğimizde gözünüzde nelerin canlandığını az çok tahmin edebiliyorum. Karanlık ve buz gibi bir atmosfer, çizgi roman tadında ara sahneler, bullet time mekaniği, Mona Saks. Bunlar benim de gözümde canlanıyor ama Max Payne dediğimizde aklıma gelen ilk şey deli yürek modu oluyor. Evet, anılar kısmına geçiyoruz. Max Payne ile ilk tanıştığımda ortaokuldaydım. Arkadaşlarımın arasında arada böyle ufak tefek oyun paslaşmaları yapardık. Sevdiğimiz bir oyun olunca gidip birbirimize verir ve oyunun içeriğiyle alakalı konuşurduk. Bir gün arkadaşım Mert elinde bir CD ile çıka geldi ve "Bahadır bak, bunu oynaman lazım" dedi. "Ha, bu ne oyunuymuş, içeriği ne" falan deyip fazla sorgulamadan elinden kaptım CD'yi. Neden? Çünkü beleş oyun. Niye sorgulayayım ki? Ve akşam bilgisayara gittim, oyunu yükledim. Ve işte o tarihi an gerçekleşti. Max Payne ile tanışmıştım. Fakat bir sorun vardı bu oyunda. Neden ana sayfada Yusuf Miroğlu vardı lan? Oyunda her bullet time'a geçtiğimde haydarin darin darin diye ses geliyordu. Başta hoşuma gitmişti ama her bullet time'a geçince aynı şeyin çalması artık psikolojimi bozmuştu ve gece yatarken böyle sesler duyuyordum. Yatağımın altından her an Yusuf Miroğlu'nun çıkıp bana Miroğlu yasalarını teker teker saydıracağından korkuyordum. O zamanlar bir tane abimiz Max Payne için deli yürek modu yapmış ve mod oldukça beğenildiği için deli yürek modunu korsan olarak basmışlar CD'ye. Hal böyle olunca piyasada Max Payne'in normal versiyonu da pek kalmamış. Bu durumu mahalledeki arkadaşlarımın da oyunu aldığında görmüştüm. Karşı komşum bütün gün haydarinda diye boncuklu tabancayla ateş ediyordu. Tabi o zamanlar çocuktuk ve oyunun ağırlığını pek kavrayamamıştık. Sadece ağır çekimde ateş ettiğimiz karizmatik bir adamı oynuyorduk ve bu ağır çekimde ateş etme mevzusu bizi bayağı sarmıştı. Yıllar sonra seriye tekrar başladığımda Max Payne'in aslında ne kadar ağır, ne kadar yenilikçi ve ne kadar özel olduğunu anlamış oldum. Serinin ilk oyunu kadar ikinci oyunu da güzeldi, hatta daha akıcıydı. Max Payne 2 ilk oyunun üzerine basamak koymayı başarmış bir yapımdı. Gerçekten güzeldi, sesler daha iyiydi, senaryo daha da güzeldi. Durum böyle olunca ne beklersiniz bir oyundan? Elbette bir devam oyunu beklersiniz. Max Payne 3 geldi ama seri 3. oyun gelene kadar bir inzivaya çekildi. Bu kadar neden beklediler ve Max Payne serisini neden bir çuvalın içine koyup bodrum katına fırlattılar diye merak ettim. Lakin geç de olsa 3. oyun gelmişti. Bazı 3. oyunları biz hala bekliyoruz gelecek diye ama neyse. 3. oyun ile alakalı görüşlerimi video devamında belirteceğim. Şimdi konuyu hızlıca bir toparlayalım. Geçtiğimiz haftalarda siz sevgili güzel ve özel izleyicilerimize bir anket sunduk. Bir sonraki videomuz ne olsun? Hatta videomuzu. Ve anketi kazanan 700 oy üzerinden 480 oy ile Max Payne serisi oldu. Maşallah. Bu sayıları layık olarak da görmek çok isteriz. Anketi kazanan Max Payne olduğu için ekibimle birlikte karşınıza Max Payne serisi incelemesiyle geldik. Bullet time mekaniği ile her ateş ettiğimizde tatmin olduğumuz, fotodan suratlara anlamsız baktığımız, yıllar sonra oyunun alternatif bir sonunun olduğunu gördüğümüz ve farelerle kapıştığımız bu seriye sizlerle birlikte 75 FPS'te oynayalım. Ana karakterimiz Max Payne, New York Polis Departmanı'nda çalışan sıradan biridir. Karısını ve yeni doğan çocuklarını çok seven Payne, anne, çocuk ve baba üçgeninde Amerikan rüyasını yaşıyordur. İyi bir ev ve iyi bir aileye sahip olan Payne için her şey tıkırındadır. Bir gün iş çıkışında eve dönen ana karakterimiz evin içinde bir şeylerin ters gittiğini düşünür. Ev, birkaç uyuşturucu bağımlısı tarafından basılmıştır ve bu baskında karısıyla çocuğu katledilmiştir. Hayatı tepetaklak olan Payne, evinde baskın yapan adamların kanında Valkyrie adında bir uyuşturucu olduğunu öğrenince kendisini hemen narkotik departmanına attırır ve gizli görevde mafyanın içinde çalışır. Bu uyuşturucunun arkasındakilerden intikam almaya yeminli olan karakterimiz zamanla kendini bir trajedinin içinde bulacak ama aradığı doğruya da ulaşacaktır. Max Payne oyun dünyasındaki en yıkıcı giriş yapan yapımlardan birisi. Hatta kendime göre söylersem birinci Last of Us, ikincisi ise Max Payne. Bizi kaosun ve çaresizliğin ortasına bırakan hikaye atmosfer gibi soğuk olmamızı sağlamış ve Max ile bir intikam yolculuğuna çıktığımıza inandırtmıştı. Hikaye olarak bir derinliği var oyunun ve bu derinlik ile birlikte olay örgüsünde adam öldürmekten pek sıkılmıyoruz. Kısacası oyun bize "bak, karını çocuğunu öldürdüler, şimdi sen de önüne gelen herkesi öldüreceksin" demiyor. Kendi içerisinde de güzel bir olay örgüsüne sahip ve bu olay örgüsünde milleti öldürmekte oldukça keyifli. Şimdi oyunun göze batan 2 tane öğesi var. Bir tanesi bullet time, diğeri ise ara sahneler. Şimdi Max Payne 3. şahıs bakış açısıyla yani TPS olarak oynadığımız bir shooter oyunu. Adamlar kaotik bir atmosfer, etkileyici bir giriş ve karizmatik bir ana karakter oluştururken ya dümdüz adam vurduğumuz bir oyundan fazlası olsun demişler olsalar gerek, bullet time dediğimiz ağır çekimde adam vurduğumuz bu mekaniği cuk diye oyuna eklemişler.
Ve bölüm tasarımlarını da bu mekaniğe uygun bir şekilde ayarlamaya çalışmışlar. Üstümüze gelen adamları sağa sola atlayıp ağır çekimde öldürmek ya da bir odaya doğru ağır çekimle giriş yapmak bizleri havalı hissettirdiği gibi oyunun içine daha da fazla gömülmemizi sağladı. Bölüm tasarımları demişken oyunun bölüm tasarımları üstüne düşünülmüş ve uğraşılmış bir şekilde bizlere sunuluyor. Her bölümün kendine has bir havası ve bir ağırlığı var. Özellikle şu bölüm oyun dünyasının unutulmaz olan bir bölümüdü. Bu da oyuna devam etmemizi sağlayan başka bir etken. Çünkü birbirine benzer aynı bölüm tasarımlarıyla oynamak insanın oyuna karşı motivasyonunu düşürür ve bu da oyunu sekteye uğratır. Lakin Max Payne bölüm tasarımı olarak güzel bir yol izliyor ve bizleri oyuna bağlı tutmayı başarıyor. Bölüm tasarımlarının iyi olması bullet time mekaniği ile güzel birleşiyor ve akıcı bir şekilde oyun oynarken bir taraftan çizgi roman tarzı ara sahneleriyle oyun zevkimizi ikiye katlıyoruz. Oyunun hikaye anlatımı dönemine göre oldukça özgün ve hoş. Ara sahneler sanki Noir çizgi roman tadında izleyip ve hikayeyi direkt Max'in ağzından dinlememiz, ara sahneleri sevmemizdeki en büyük etkenler diyebiliriz. Çizimler de fena değil ayrıca. Oyunun ara sahnelerinin çizim olmasının sebebi ellerindeki bütçenin yetersiz olmasıymış. Yani oyunu yapan şirket Remedy ellerindeki bütçeyle mükemmeli yapmak istemişler. Ara sahnelerin hem kötü olacağından hem de vakit olarak da kayıp yaşayacaklarını düşündükleri için ara sahneleri çizim olarak yapalım demişler ve ortaya Max Payne'in hikaye anlatımı da şöyleydi be dedirten cümleler çıkmasını sağlamışlar. Ellerindeki parayla optimum bir çözüm üretmişler ve ortaya enfes bir şeyler çıkmış. İlk oyun çıktıktan sonra ve güzel bir başarı elde ettikten sonra Rockstar Games Max Payne'in isim haklarını satın alıyor ve oyunun yayımcılığını da üstleniyor. İlk oyunun başarısıyla oldukça heyecanlanan Remedy ikinci oyun için kolları sıvamaya başlıyor. Ellerinde artık güzel bir bütçe var ve arkalarında Rockstar Games var. Bakalım bu bütçenin hakkını verebilecekler mi? Max Payne 2 ilk oyunda gelişen olaylardan 2 yıl sonrasını konu alıyor. Narkotik departmanındaki görevini bırakan Payne eski görev yeri olan cinayet masasına geri dönmüştür. Şehirdeki suçların tamamını temizlediği için herhangi bir ceza almayan ana karakterimiz aksine neredeyse kahraman ilan edilir. Gece vakti bir ihbar ile olay yerine giden Payne gittiği yerin Rus mafya lideri Vladimir Lem'e ait olduğunu anlaması uzun sürmez. Temizlikçi şirketi süsünde içeride faili meçhul cinayetler olduğunu gören Max şirketin içinde geçmişin bir lekesiyle karşılaşır. İlk oyunda öldüğünü gördüğümüz ve ardından bir anda kaybolan Mona Saks Max'in karşısına ilginç bir şekilde çıkar. Mona ile bu faili meçhul cinayetleri araştıran Max iç dünyasında kaybolacak ve kendini yine bambaşka bir hikayenin içinde bulacaktır. Max Payne 2 oynadığım en iyi 5 TPS oyununa rahatlıkla girer. İlk oyundaki bütçe sıkıntısını ikinci oyunda yaşayan Remedy ekibi bakın elimizde bütçe olunca işte biz böyle bir şeyler yapabiliyoruz diyerekten ilk oyunu hayli hayli katlamışlar. Hikaye anlatımı daha iyi, vuruş hissi daha tatmin edici, sesler gerçekçi, atmosfer, bölüm tasarımları, bullet time mekaniği, animasyonlar, fizikler, kısacası bütün öğeleriyle ilk oyunun üstüne koyulmuş bir yapım. Ben serinin en iyi oyununun Max Payne 2 olduğunu düşünüyorum ki anlaşılan bu konuda da yalnız değilim. Öncelikle vuruş hissinden alalım. İlk oyunda adam vurmanın keyifli olduğundan bahsettim. Tabii keyifli olmasının sebebi birçok etkene bağlı ve vuruş hissi de bu etkenlerden en önemlisi diyebiliriz. Attığınız her merminin adama gerçekten çarptığını hissetmeniz ve karşımızdaki adamın o mermiyi yediği yere göre tepki vermesi vuruş hissini kuvvetlendiren bir durum. Oyun zaten TPS olduğu için silah animasyonları yok gibi bir şey. Bu yüzden ağırlık direkt karşımızdaki adamın mermiyi yediği yere göre tepki vermesine kalıyor. İkinci oyun vuruş hissi anlamında ilk oyunu katlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Daha iyi sesler ve daha akıcı animasyonlar ile yapıyor. Seslerin iyi olması ve devamında oyunun Havoc fizik motorunu kullanmış olması etrafın gerçekçi olmasını sağladığı gibi oyunun ağır havasını da koruyor. Fiziklere daha önem vermeleri ve dokunduğumuz veya çarptığımız bir nesnenin gerçekçi bir şekilde yere düşmesi veya çatışma anında patlaması aksiyon anlarında bizlere artı sağlıyor ve bir filmin içinde gibi hissediyoruz. Aksiyon anları demişken bu oyundaki bullet time olayına da bir bakalım. Remedy bullet time mekaniğini ilk oyundaki ham halinden çıkarıp geliştirip bizlere daha akıcı, daha estetik bir şekilde sunuyor. Öncelikle bullet time'da ana karakterimiz Payne artık daha hızlı silah doldurabildiği gibi daha hızlı hareket de edebiliyor. Ayrıca düşman öldürürken Payne kendi etrafında Mevlana gibi dönerken ateş edip silahlarını doldurabiliyor. Havalı bir animasyon olmuş. Onun dışında bölüm tasarımları yine şahane ve burada şunu da eklemek istiyorum. İlk oyunda ve ikinci oyunda geçerli bölüm tasarımlarını ezberleme konusu bu oyunda da devam ediyor. Nedir bu durum? Onu anlatayım sizlere. Bir kapıdan içeri girdiğinizde veya bir odaya girdiğinizde her neyse karşınıza bir anda çıkan bir düşman tarafından anında öldürülebiliyorsunuz. Bu durum can sıkıcı gibi gözükmeyebilir ama autosave olmayan bir oyunda özellikle save alalı yarım saat olduysa kendinizi bir anda çok geride bulabiliyorsunuz. Önümüze lak diye çıkan bu sinir bozucu NPC'ler bizlere ezberlememiz gereken bir oynanış sunuyor. Çünkü oyunda çok kolay ölebiliyorsunuz. Eğer ki bölümü geçmek istiyorsanız nerede ne zaman ne düşman çıkacağını ezberlemek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Çünkü oyuna devam ederken aha oradan adam çıkacak şu tarafa kaçayım diyorsunuz. Yani istemsiz bir ezberleme konusu var burada. Neyse grafiklere ve animasyonlara geçelim biraz da. Grafik anlamında ilk oyunu tozla duman eden ikinci oyunumuz animasyon anlamında da ilk oyunu tokatlamayı ihmal etmemiş.
Dediğim gibi bize bütçe verirseniz biz bundan daha iyisini yaparız demişler ve yapmışlar gerçekten. Bir oyun sevgi ve tutku ile yapılıyorsa bunu çok çabuk anlayabiliyorsunuz. Şimdi size Max Payne ile alakalı ilginç bir bilgiden bahsedeceğim. Burası spoiler bu arada. Hemen ekrandaki dakikaya geçebilirsiniz spoiler yemek istemeyenler. Oyunun sonunda Mona Saks ölüyor ve Max Payne ile biz de derin bir hüzün yaşıyoruz. Mona ile Payne'in ilişkisi gerçekten tuhaf ve onların çoluk çocuğa karışıp sakin bir hayat yaşayacağını düşünmek biraz mantıksız gelse de aralarındaki ilişki yine de ilgi çekici. Mona Saks'ın ölümü bizi hüzünlendirse de oyunun aslında alternatif farklı bir sonu varmış ve biz bunu yıllar sonra öğreniyoruz. Oyunu en zor seviyede bitirirseniz finalde Mona Saks ölmüyor. Şimdi Max Payne zor bir oyun ve finalin etrafta çok fazla bilinmeyişi pek tuhafıma kaçmıyor. Çünkü oyunu en zorda bitirmek çok ciddi sabır ve vakit istiyor. Eğer ki siz de Mona'nın yaşadığı finali görmek istiyorsanız oyuna şöyle sağlam bir vakit görmeniz lazım. Remedy ekibi ikinci bir final oyuna eklemiş olsalar da canon son olarak herhangi bir finalden bahsetmemişler. Ama üçüncü oyun ile hangi finali kabul ettiklerini görmüş olduk. Max Payne 2 gerçekten başarılı bir yapımdı ama ikinci oyun çıktıktan sonra seri neden bir sessizliğe büründü? Üçüncü oyunun gelmesi neden 10 sene sürdü? İkinci oyun o kadar iyiydi ki üçüncü oyun için vakit mi lazımdı? Max için iyi ve detaylı bir hikaye mi yazıyorlardı? İkinci oyun bir başyapıttı ve piyasayı öyle salladı ki 10 sene kadar oyun yapmasalar da olur muydu? Max Payne 3 öyle bir gelecekti ki hepimizin ağzını açık bırakacaktı ve bu yüzden aradan uzun seneler mi geçmeliydi? Mona'nın ölümü herkesi derinden üzdü ve millet kendine gelebilsin diye mi beklediler? Şimdi size bu soruları cevaplıyorum. Satmadı lan oyun. İkinci oyun baya satmadı. Bakın oyunlar özneldir, insanlar sevmeyebilir ama bizim kanalda bile bir anket yaptık, kazanan ikinci oyun oldu. Hadi bizim kanalda ikinci oyunu seven insanlar çok diyelim. Metacritic puanına bakalım. User score 8.9. İlk oyununkine bakalım. 9.1. Neredeyse puanları aynı. Peki bu oyun neden satmadı? Hani sebebi neydi? Biraz araştırma yaptım ve sonuç olarak ne buldum biliyor musunuz? Neredeyse sıfır. Hiçbir şey bulamadım. Bu konu gerçekten mantıksız ve elle tutulur söylenen tek şey yanlış pazarlama stratejisi olduğunu söylüyorlar. Oyunun reklamı o kadar kötü yapılmış ki serinin hayranı olan bir kişi ikinci oyun çıktıktan neredeyse aylar sonra haber almış. Yanlış pazarlama yüzünden bok yoluna giden oyunlar gördük. Max Payne 2 gerçekten bu yol üzerinden mi bok yoluna gitti yoksa başka sebepler mi var ortada bilemeyeceğim. Fakat ne olduysa 3. oyunun gelmesini fazlasıyla geciktirdi. Gelen 3. oyunu Remedy değil de Rockstar'ın geliştirdiğini görünce bir kesim mutlu olurken diğer kesim ise ulan kesin bir bokluk çıkacak dediler. 3. oyun çıktıktan sonra eleştiriler gelmeye başladı. Max Payne 3 GTA 5'in yan görevi. Max Payne karakterini mahvetmişler. Bu nasıl bir atmosfer? Ne yaptınız oyuna? Nedir ulan bu ara sahneler? Demeye başladılar. Arkadaşlar lütfen sizden rica ediyorum Max Payne 3 ile alakalı artık kötü yorum yapmayın. Çünkü beğenmekten ve hak vermekten inanın çok yoruldum. Şimdi ne dedik? Oyunlar öznel dedik değil mi? Elbette gri çizgiler vardır. Yani Max Payne mekanik olarak, grafik olarak bir TPS oyunun yapması gereken her şeyi yapıyor. Bunda bir problem yok ama bu tip ne ya? Abiler siz ne yaptınız bu karakteri? Max niye kel? Biz niye Brezilya'dayız? Mona Saks nerede? O karanlık atmosferi Rockstar yedi mi? Ne oldu lan bu oyuna? Bu soruları cevaplamadan bir hikayeden başlayalım. Max hem ailesi hem de kısacık aşkı Mona'yı kaybedeli 9 sene olmuştur. Bu süreçte psikolojisi iyice alt üst olan Payne her gün bir bar oraya bir bar şuraya gezmektedir. Polislikten emekli olan ana karakterimiz tabiri caizse hayatını bir bok çuvalı gibi yaşıyordur. Bir gün barda akademiden bir arkadaşıyla tanışır. Ardından şehrin en güçlü mafya babasının oğlu bizimle taşak geçer, Max onu öldürür, sonra şehirden kaçar ve zengin bir para babasının korumalığını yapar. Sonra patronumuzun karısı kaçırılır ve Max kendini böyle boktan bir atmosferde değişik macerada bulur falan filan. Şimdi ben bu oyunu deneyimlediğimde seriye en baştan başlayıp bitire geleyim dedim. İlk 2 oyunu oynadıktan sonra 3. oyunu oynadım. Yani cutscene'ler izin verdiği sürece oynamaya çalıştım ve benim için felaket oldu gerçekten. Şimdi açık konuşacağım. Ben bu oyunu bitirmedim arkadaşlar. Yani %80'inde falan oyunu kapadım. Dayanamadım çünkü. Yani gücüm yetmedi bitirmeye. Çok sıkıldım. Serinin diğer oyunlarına göre daha radikal bir yoldan ilerleyen 3. oyun temasıyla beni saramadı. Sadece geçmişe gittiğimiz bazı bölümler vardı ve içimden dedim ki ulan hani şu oyunu böyle Noir temasında yapsaydınız, dedektif olarak devam etseydik, şehirde cinayetleri çözseydik. Gerçi böyle bir oyun vardı lan. Ellen Noir. Ama bunun Max Payne'li olanı yapsaydınız, yarı bir open world'de helalinden verseydiniz daha iyi olmaz mıydı acaba? Atmosfer olarak daha renkli olan 3. oyun ilk oyunun o karanlık ve kaotik tadını bana pek veremedi. Çatışmalar da aynı şekilde. Başta eğlenceli gelse de sonradan aşırı derecede baymaya ve anlamsız adam öldürmeye başladım. Ne zaman bitecek bu oyun dedirtiyor. Hikaye olarak ilgi çekici bir hikaye anlatmıyor ve anlatım olarak çizgi roman tadında bir anlatım yapmak yerine oyun içine yedirilmiş STV damage efekti olan ve izledikçe insanda epilepsi krizi geçirten boktan ara sahneler yapmışlar. Ara sahneler o kadar rahatsız edici ki yani düşündükçe mideme kramplar giriyor.
Bu ne blur, bu ne glitch. Abi sizin elinizde zaten çizgi roman tadını yapabileceğiniz hani materyal, fikir var. Siz böyle bir şey yapma gereği neden duydunuz? Oyunun sadece cutscene'leri 3 saat sürüyor. Oyunun kendisi 10 saat falan sürüyor. Ve biri artık Max'in konuşmasını hikaye anlatımında durdursun, yoksa monitörü camdan aşağı fırlatacağım. Ara sahneleri böyle iğrenç yapmalarının sebebi hikayeyi oyun içinde daha iyi anlatmakmış, ama yapamamışsınız abi. Olmamış. Yani olmamış. Ha bu ne böyle ya, çok kötü. Dediğim gibi oyunlar özneldir hocam. Sen Max Payne 3'ü sevebilirsin. Ha ben de sevebilirdim. İsmi Max Payne 3 değil de hani Dick Justice falan olsaydı ben de beğenirdim. Ama bu oyun seriye hiç uymamış. Radikal bir şeyler yapın. Ama kendi hudutlarınızın içinde yapın. Bu kadar dışarı taşmayın be. Adamı kel gözlüklü yaptınız. Brezilya'ya götürdünüz. Kar fırtınası nerede? Yağmur nerede? Yani bu güneş ne lan? Sabır 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 sabır. Dick Justice mevzusunu da anlatayım size. Remedy ana karakterimiz için isim ararken önce Dick Justice ismini düşünmüş. Sonradan bildiğiniz gibi Max Payne olarak değiştirmişler. Bu Dick Justice mevzusu ikinci oyunda televizyonlarda karşımıza çıkıyor ve afro saçlı bu abimizi izlediğimizde karısının öldürüldüğünü ve intikam peşinde koştuğunu görüyoruz. İkinci oyunda böyle kendilerine gönderme yapmışlar. Neyse toparlayalım hocam konuyu. Seriyi sizinle şöyle enlemesine dik bir biçimde gözden geçirdik. İlk iki oyuna 60 FPS verirken 3. oyuna ise 50 FPS veriyorum. Artılara bakarsak buz gibi şahane bir atmosfer var. Bullet Time ile aksiyon oyunlarına bu konsepti getirmesi ve bizlere keyifli aksiyon anları sağlaması. Ara sahneler ile hikaye anlatımı güzel, 3. oyun hariç. Payne güçlü bir ana karakter. Bölüm tasarımları hoş, özellikle Payne'in iç dünyasını gösteren bölümler muazzam. Eksiler, seri olarak hikaye yer yer kendi içinde fazla dağılıyor. 3. oyun yürüyen bir eksi. Kusura bakma Rockstar, bu kadar alkışladık seni. Yani bu zamana kadar GTA ile olsun, RDR ile olsun, ama Max Payne 3 olmamış. Sen git Dick Justice yap. Teknik hataları da unutmayalım. Serinin ilk iki oyununda öyle müthiş bir eksi olayı yok. Dediğim gibi yer yer oyunu ezberleyip ilerliyoruz ki bu durum dönemin birçok oyununda mevcut zaten. Onun dışında hikaye bazen yer yer dağılıyor ama güzel toparlanıyor. Tempo bazen sıkıyor ama ara sahneleriyle güzel gidiyor. Evet Ali, Max Payne serisini güzel güzel konuştuk ve artık videomuzun da sonuna geldik. Ben incelemeyi bitirirken kanala baktığımda 3K olduğumuzu görüyorum. Bu video yüklenirken bakalım kaç abone olacağız, merak ediyorum açıkçası. Kanal dolardan daha hızlı yükseliyor. Bu yüzden sizlere 75 FPS ekibi olarak çok teşekkür ediyoruz. İncelemeyi sevdiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza kanalımıza önermeyi unutmayın. Ha bu arada Discord sunucumuza gelip oyun muhabbetleri yapabilir ve videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir başka incelemede sizlerden tekrardan görüşmek dileğiyle. O zamana kadar atmosferi keskin, aksiyon anları güzel, vuruş hissi hoş, giriş kısmı yıkıcı ve yıllardır oynadığınız ana karakterin kel olmadığı keyifli oyunlar diliyorum.